Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de Sağlık'tan herkese günaydın. Şimdiki konuğumuz diyetisyen ve nefes koçu diyetisyen Merve Bilge Atalay. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Ben direkt soruyla başlıyorum. Herkesin Tabii ki. problemi kilo. Biz kilolarını sonuçta bir şekilde veriyoruz ama tekrardan geri alıyoruz. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Sürekli herkes diyette, herkes bir şeyler yapıyor kiloları için ama kalıcı çözümler olmuyor. Sürekli alıyoruz, veriyoruz. Buna yo-yo diyoruz. Aslında hayat tarzı haline getirmediğimiz için, yani farkındalığımızı buraya getirmediğimiz için belirli bir dönem, genelde Şubat aylarında bir diyete başlanıyor. Haziran gibi diyetten çıkılıyor. O ara herkes forma giriyor. Sonra tekrar hop diyetisyenlerin kapısı tekrar Şubat'ta çalınıyor. Bu aslında çok tehlikeli de bir şey vücut için. Çünkü çok sağlıksız bir durum. Siz belirli bir dönem işte bir kamp gibi bir şeye giriyorsunuz. Vücudunuzu inceltmeye çalışıyorsunuz. Kalbinizi zorluyorsunuz, vücudunuzu zorluyorsunuz. Peşinden de sınırsızca yiyorsunuz. Yağ dokunuza da zarar veriyorsunuz aynı zamanda. O yüzden ben aslında diyorum ki biz bunu bir rutine oturtturalım. Sabah rutinimizi istediğimiz gibi kendi yaşantımıza uygun şekilde bir düzene koyalım. Sonrasında bunu hayat tarzı haline getirelim. Ama şöyle değil işte, hep diyette olmaktan bahsetmiyorum. Biz pişimizi de yiyelim, böreğimizi de yiyelim, çikolatamızı da yiyelim ama bunların bir sınırı olsun. Haftada bir gün bunu yapalım ama rutininiz düzgün olsun. Bu şekilde olursa ne kilo alırız ne kilo veririz. Hayatımız sağlıklı, rahat, mutlu şekilde devam eder. Evet. Şimdi siz diyetisyen, yaşam ve nefes koçu, aynı zamanda mindfulness koçusunuz. Seanslarınıza danışanlar için bu yöntemlerin ne gibi faydaları oluyor? Aslında nefes çok önemli bizim için. Yani hayata nefesle başlıyoruz. Nefessiz yaşayamıyoruz. Nefes bizim bütün yaşantımızı değiştiriyor. Şuradan girebiliriz. Demin de aslında ondan bahsettik. Sürekli kilo alıp vermekten bahsettik. Aynı zamanda bu nefessizlik de bizim kilo alıp ne yazık ki alıp vermemize alt taban hazırlıyor. Nasıl yapacağız bunu? Mesela bir bebek düşünün. Bu bebek yatarken çok güzel nefes alır, karnı iner kalkar. Ama şimdi seyircilerimiz bir denesin bakalım, bir yatsınlar. Karınları inip kalkacak mı? Hayır. Hepimiz ne yazık ki bu yaşamdan alabileceğimiz, aslında ücretsiz olan ve hakkımız olan nefesi alamıyoruz. Nefesimizi tutuyoruz. Özellikle mesela stresli, sinirli ya da burada gergin olduğunuz bir ortamda ne yaparız? Tutarız nefesimizi ve o şekilde devam ederiz. Ondan sonra bir diye Sakinleşmeye bırakırız. çalışıyoruz yani. Ya da mesela konuklarınızdan da işte stres olan olduğunda ya da mesela sizin daha burada gergin olduğunuz bir anda nefesiniz buraya çıkar ve daha fazla nefes çekmeye çalışırken bir türlü karna inmeyen nefesle beraber nefesimiz yukarıda daha da yapmaya başlarız, konuşamayız, hayati fonksiyonlarımızı idame ettiremeyecek hale geliriz. Aslında bu nefes terapisiyle beraber, nefes koçluğuyla beraber biz bunu düzenliyoruz. Bu düzelince insanın hayatındaki mutluluk, huzur, rahatlık her şey geliyor insanın hayatına. Birazcık hayatı düzenlemek diyorum ben buna. Yaşamı değiştirmek. Çünkü domino taşı gibi düşünebiliriz. Yani sadece tek başına bir şeyle olmuyor bu iş. Yani sadece sen kahvaltını düzelt ya da 3 aylık bir çok zorladığın bir diyet programına gir. Evet harika, 15 kilo verirsin, 20 kilo da verirsin. Sonra ne olacak? Katlanabilir bir şeye gitmiyorsun ki. Sonrasında bırakıyoruz. Hop her şeye başa. Ben danışanlarımda her şeyi değiştirip, düzenleyip ama hayat tarzlarını uygulanabilir bir şeyleri değiştirmekten bahsediyorum. Onların yaşamına uygun, aynı hani parmak izimiz gibi bir hale getirip iyi hissederek, aslında yaşadığımız anı fark ederek, mindfulness biraz böyle bir şey demek, hayatlarına devam etmesini sağlıyorum ve mümkünse bana artık sadece çaya kahveye gelin. Hani bir daha dönüp bana gelmeyin ya da sadece işte arada bir kendinizi toparlamak, düzeltmek, daha rahatlamak için 6 ay çok güzel kilo verdik. 60 kilo verdiğim danışanım var. 40 kilo verdiğim danışanım var. Çok güzel verdik. Tekrar gelin bir ay bir kendimizi toparlayalım ama büyük kilolar alıp vermeyin. Bu çok tehlikeli. Benim temel prensibim farkında olarak sorarak ya benim şu anda ne yemeye ihtiyacım var? Buna kişinin kendinin cevap vermesi lazım. Beslenme aslında çok basit bir şey. Biz hepimiz her sabah kahvaltı yapıyoruz. İşte yapmıyorsak öğlen yemek yiyoruz ya da akşam yemek yiyoruz. Yani bir noktada yiyeceğiz. Nefes almak da aynı şekilde. Bunlar bizim hayatımızı devam ettirmek için yapmamız gereken fonksiyonlar. Ama biz bunları bozmuş durumdayız. Yani normalimiz anormal olmuş. Ve biz onları
biraz daha normalleştirirsek, işler yoluna girerse zaten rutinimizde ben şu an ne yemek istiyorum dediğimizde zaten işte 2 yumurtamız, yeşilliğimiz, zeytinimiz, peynirimiz, bunu yapmaya üşenmediğimizde hani bir poğaça alayım geçeyim yapmadığımızda işler zaten yoluna girecek. Ama şöyle bir şey oluyor ne yazık ki. Biz o bir poğaçayı alıp geçtiğimizde zaten güne 1-0 yenik başlıyoruz. Enerjimiz olmuyor, kendimizi kötü hissediyoruz. Yapacağımız işi zaten yapamıyoruz. Bizim performansımız %80'de ise %20'de bir yerde bir şeyde bırakıyoruz. Güya işte 5 dakika 10 dakika kahvaltıdan tasarruf ettik diye, poğaça aldık, hazırlamadık diye aslında yapacağımız işleri yarım yamalak yapıyoruz. Her şeyi aslında beslenmeyle ve işte nefesle bir arada farkındalıkla, mindfulness dediğimiz anın farkındalığı. Yani şöyle bir şey soracağım size. Mesela bir çorba karıştırırken ya da araba kullanırken bildiğiniz bir yere gidiyorsanız, çorba karıştırmak da çok bildiğimiz bir eylem. Genelde ya geçmişteyizdir, birileriyle kavga ederiz, bir şeyler düşünürüz ya da yarının bir planını yaparız. Yarın ne giyeceğiz, bunu mu yapacağız, bunu mu yapacağız? O anı yaşamıyoruz. Ya biz yaşadığımızı sandığımız hiçbir anın farkında değiliz, değerini bilmiyoruz aslında. Mindfulness da bunu sağlıyor. Biz yaşadığımız anın farkında olalım, yediğimiz yemeğin farkında olalım, içtiğimiz suyun farkında olalım ve zevk alalım. Bunların hepsini bir araya getirip biraz daha konforlu bir hayat. Evet. Çünkü biz neden yaşıyoruz? Bizim aslında yaşama temel sebebimiz zaten daha iyi bir yaşam. Yani ne için yaşar insan? Daha mutlu, daha rahat, daha konforlu, biraz daha sağlıklı, iyi bir gün geçirebilmek için. Bunların hepsini sağlayacak bu üçlüyü bir araya getirdiğime inanıyorum. Bunları bir arada yapmak da kişiye iyilik getiriyor. Çok güzel. Çok güzel özetlediniz hepsini. Şimdi genel olarak nefes koçluğu yapıyorsunuz. Yaşam standartları ile ilgili hizmetleriniz var. Ne tür hizmetler daha var sizin? Aslında benim titrim diyetisyenlik ve çok uzun süredir online diyetler dahil diyetisyenlik yapıyorum. Ama işte danışanlarda sürekli olarak bu geri gelmeler, hani neden geri geliyor bu danışanlar, neden sürekli olarak kilo verme planları bozuluyor diye düşündüğümde buraya nefes uygulamaları ekledim. Mindfulness, anda kalma uygulamaları ekledim. İşte online diyetlerle beraber Avrupa'da çok fazla danışanımız var, Amerika'da çok fazla danışanım var. Yine online olarak işte ücretsiz kendi sosyal medya hesaplarımdan. Çünkü herkesin ulaşabilme gücü olmuyor ve güzel şeyler insanlar yapmak istiyor. Bazen ufacık bir şey söylediğinizde çok güzel, sağlıklı sonuçlar alabiliyorsunuz. Güzel paylaşımlarım oluyor. Bu şekilde hizmetlerimiz var. Detoks gruplarımız oluyor hep beraber yaptığımız. Aslında çok fazla daha iyi yaşamak adına pek çok şey yapıyoruz. Evet, şöyle diyebiliriz, hatta öyle bir soru soracaktım. Şimdi bir diyetisyene gitmek bir bütçe gerektiriyor. Bütçesi yetemeyenler ya da sürekli diyetisyene gidip böyle beslenme seanslarına girmekten sıkılanlar için önerdiğiniz pratik çözümler nelerdir? Kendi hayat tarzlarına bir baksınlar. En çok bunu önemsiyorum. Ben nasıl yaşıyorum? Biz yanımızdaki arkadaşımızın dertlerini biliyoruz. Çevremizdeki insanlarla konuşuyoruz. Ya da hiç hayatımızda olmayan, sosyal medyada ünlü ya da televizyonda ünlü pek çok insanın her şeyine çok hakimiz. Onun orası öyle oldu, bu böyle oldu. Çok iyi biliyoruz. Fakat bilmediğimiz en çok kendi içimizin duyguları. Önce kendilerine dönsünler. Ben neden bunu yiyorum? Yani gecenin 11.30'unda oturup pasta yiyorsam bu açlıktan değil. Bunun bir sebebi var. Duygusal bir altyapısı var. Ya da tok olduğum halde çok güzel olmuş, ben 3. tabağı da yiyeceğim demek. Ya da örnek veriyorum, sınırsızca bir şeyi kaşıklamak. Bunların farkında bile değilsin. Sen o arada çorba bitmiş, yemek bitmiş, ne yediğini görmüyorsun bile. Bunların hepsinin bir altyapısı var. Aslında kişinin kendine dönmesi pek çok şeyi değiştirir hayatında ve birazcık not almak. Yani ben bu sabah nasıl uyandım? Nasıl bir güne uyandım? Nasıl hissediyorum? Ben bu sabah neler yedim? Arada neler atıştırdım? Çünkü en çok kendimizi kandırıyoruz. Hiçbir şey yemedim. Hiçbir şey yemedim ama o arada geçerken kurabiye atılmıştır.
5 tane fındık atılmıştır, bir şeyler olmuştur, işte bir kahvenin yanına bir şey konulmuştur. Aslında bu şeye geliyor, gene bu farkındalık kısmına geliyor. Kesinlikle. Hani deriz ya, su içsem yarıyor, fırının önünden geçsem kilo alıyorum. Aslında kafa başka yerde olup da yeme içmeyle alakalı bir durum Tabii değil mi? genelde telefonda konuşurken, stresli bir şey konuşurken çok yiyen, atıştıran insanlar olur mesela. O arada yediklerini hiç görmez, farkında bile değildir. O yüzden kişilere ben diyorum ki yazın. Birer ajanda tutun kendinize ve bakın bakalım gün içinde siz ne yapıyorsunuz, neyi eksik, neyi fazla yapıyorsunuz ve hayatınızda neleri değiştirebilirsiniz. Ve mümkünse akşam beslenmesini kesmek. Bu artık çok bilinen bir gerçek. Akşam beslenmenin hani 1 yaşında çocuklardan dahil hiçbirimize faydası yok. Artık o hani 7'den 8'den sonra bütün beslenmeyi kesmek, su, bitki çayı içilebilir. İlk olarak bunu yapmak, yani adım adım bir şeyler yapmak mesela. Alışkanlıkları değiştirmek diyebiliriz. Aynen öyle. Güzel rutinler oluşturmak. Aslında yaşam standartını değiştirdiğimizde biz birçok şeyi çözmüş oluyoruz. Domino taşı gibi aslında. Yani siz bir şey yaptığınızda, sabah belki tabağınıza bir yeşillik attığınızda, ah ben bu yeşilliği koydum, bugün dur 300 adımda fazla yürüyeyim diyoruz. O 300 adım fazla yürüyünce ya ben bugün birazcık yürüdüm, akşam şu keki de yemeyeyim diyoruz. Derken ufak adımlarla aslında alışkanlıkların gücü bu. Genel olarak her şeyi düzenleyebiliriz. Küçük ufak adımlar bizim için hayatımızda her şeyin formülü. Çok teşekkürler. Çok Değerli teşekkür bilgileriniz ederim. için Teşekkür ağzınıza ederiz. sağlık. İyi ki geldiniz. Teşekkürler. 8'e Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz diyetisyen ve nefes koçu diyetisyen Merve Bilge Atay ile birlikteydik. 8'e Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.